Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz yayınımıza hoş geldiniz. Evet sevgili dostlarım bu yayınımızda sizlerle birlikte kurların reel fiyatlarından bahsedeceğiz. Olması gereken değerlerinin hangi değerlerde olması gerektiği ile ilgili da bunlara değineceğiz. Özellikle enflasyon verileri bugün açıklandı. Enflasyon verileriyle ilgili de dolar olsun, altın olsun, gümüş olsun, dünya merkez bankaları genelinde dönen, yapılan oyunlar, bunların kurlara etkileri, bir sohbet babında sizlerle birlikte bunları bu canlı yayınımızda hep beraber konuşacağız. Yayınımıza başlamadan önce kanalımıza bir beğeni atar ve kanalımı şu an dışarıdan seyreden arkadaşların hepsini de kanalımıza üye olmaya davet ederiz ve ailemiz sizlerle birlikte daha da çok büyüyecektir sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım bugün verileri açıklandı. Bu enflasyon verileri dolar TL kurunda hala da yatay seyrin devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Peki bu enflasyon verileri neye göre açıklanıyor? Veya bu enflasyon verileri dünya genelinde hangi kriterlere dayanaraktan e, e, bir fiyatlama biçimine giriyor? Bunları da bu video içerisinde sizlerle birlikte tartışalım. Ayrıca bu BOE'nin yapmış olduğu, İngiltere Merkez Bankası'nın yapmış olduğu faiz artışı da vardı. Bu faiz artışıyla birlikte bizlerin global çapta hangi yönlere doğru gideceğimiz yönündeki yanımıza Muzaffer selam demiş. Muzaffer hoş geldin. Erdem geldin. Onurhan Karakaş hoş geldin. Angel 1907. Evet canlı yakalama bildirimi acaba demiş. Doğrudur Angel. Canlı yayındayız şu an. Evet Arslan Nöryon demiş. Teşekkürler Arslan. Derviş Yeşilyurt ses gidip geliyor demiş. Ersin Bozkurt selam demiş. Evet seste herhangi bir sıkıntı var mı şu an arkadaşlar? Evet sesle ilgili cihazlarımızı da değiştirdik gerçi ama herhangi bir sıkıntı olmaması lazım. İnternetlerde son zamanlarda sıkıntıdan kaynaklı olarak olabilir. Evet. Murat yok demiş. Evet. Selam demiş Mehmet Derviş. Evet sevgili dostlarım bugün biliyorsunuz enflasyon verilerimiz TÜİK tarafından açıklandı. Yeni başkanımız da TÜİK başkanımız da enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon %48 seviyelerinde çıktı. Enflasyonun açıklanmasından sonra dolar kurunda bir 13.60 üzerine doğru yukarı seyir izledik. Fakat ardından gene dolar kurunda aşağı yönlü bir 13.50-13.60 aralığında bir ivmelenme yakalandık. Olayın enflasyon kısmına girecek olursak arkadaşlar, veri kısmına girecek olursak benim en fazla takıldığım konu verilerle oynanması kısmı. Şimdi bu verilerle ne kadar daha oynayabiliriz? Bu gerçekleri ne kadar daha saptırabiliriz? Bunu da yeni yöntemler arasına gizlenerekten bunu nasıl yapabiliriz? Bugün hep birlikte bunları izlemiş durumdayız. Özellikle elektriğin enflasyona olan etkileri sepette azaltılmış. Arkadaşlar şimdi o zaman ben sepetteki ürünleri, enflasyondan en fazla etkilenen ürünleri istediğim gibi azaltırsam çıkan enflasyona da ne kadar güvenebilirim? Açıklanan enflasyon oranına da ne kadar güvenebilirim? Bu tartışılabilir bir durum. Maalesef ki tartışılabilir bir durum. Eğer ki ben istediğim rakamları çıkartacaksam enflasyondan en fazla etkilenmiş üründeki sepete olan katkısını azaltır. Enflasyonu da istediğim miktarlarda çıkartabilirim. Bunun böyle olması maalesef ki toplumda özellikle de çalışan kesime büyük zarar verecektir. Çünkü gerçek reel enflasyon karşısında birçok firma hükümetin açıkladığı, TÜİK'in açıkladığı maalesef ki bu enflasyon verilerine göre maaş artışlarına gidiyor. Asgari ücretli arkadaşlarımız özellikle bu enflasyon verilerine
odaklı olarak maaş artışlarından, emekli kesimimiz maalesef ki bu enflasyona odaklı maaş artışlarından etkilendiği için zaten ilk aydan itibaren bu aldıkları maaşlar kuş olmuş durumda. Bunlara yansıması, emekliye yansıması, asgari ücretliye yansıması maalesef ki kötü oldu. Zaten aldıkları zammın büyük bir kısmını da elektrik ve gıda masraflarında kaybetmiş durumdalar. Şimdi reel olarak dolar kuruna baktığınız zaman arkadaşlar yılı 13-30 seviyelerinden kapatan bir dolar TL kuru var. Realde gıda fiyatları üzerinde, enerji fiyatları üzerinde baktığımız zaman TÜİK'in açıkladığı veriler doğrultusunda dolar TL kuruna bakacak olursak arkadaşlar şu an itibariyle dolar TL kurunun reel değeri 20 TL civarında olması lazım. Evet, bu 20 TL bir reel gerçektir. Maalesef ki bu bir reel gerçektir sevgili dostlarım. Bugün itibariyle açıklanan veriler doğrultusunda %50'ye yaklaşmış bir enflasyon yılı 13 lira üzerinde kapatan dolar TL kurunda maalesef ki şu anki piyasanın ürünlerinde ve fiyatlar üzerinde 20 TL'lik bir dolar fiyatını fiyatladığı bir gerçek. Bu gerçekten de şu an itibariyle kaçmamız mümkün değil. Sayın Hazine Bakanımız biliyorsunuz Ocak ayı itibariyle enflasyonun pik yapacağından bahsetmişti. Yani tepe seviyelerini göreceği ve bundan sonra düşüşe geçeceği yönündeki söylemleri ve düşünceleri vardı. Fakat bu söylemler de gene değişmiş durumda. Enflasyonun Nisan'a kadar bu tepe %50 civarlarında gezineceğini ve bundan sonra Nisan ayından itibaren de aşağı yönlü seyrine devam ettireceği şeklinde yeni yorumlarda bulundu sevgili dostlarım. Evet, şimdi Ocak ayı enflasyonu %48 seviyelerinde ise Şubat ayı enflasyonu içerisine enerji maliyetlerinin %100'ünün tamamının yansıyacağını düşünürsek puanlık artış daha Şubat ayında enflasyon üzerine koyabiliriz. Yani bir 55-60 civarında bir enflasyon. Bunu da gene reel kurlar üzerinde tatbik ettiğimiz zaman arkadaşlar doların da zaten piyasalara baktığımız zaman pazardaki özellikle ana gıda maddelerine baktığımız zaman yani kahvaltılarınızda sık sık kullandığınız peynir olsun, domates olsun, salatalık olsun bu tür gıda ürünlerine baktığınız zaman piyasanın %60 değil, realde %110, %120'lik bir enflasyonu hissettiği de maalesef ki gözlerimizden kaçmamakta. Bu durum ne kadar saklanabilir? Bu durumdan ne kadar kaçınılabilir? Kaçınılması sonucu bu fiyatlar belli bir sıkışmadan sonra maalesef ki yukarı yönlü hareketini kıracaktır arkadaşlar. Bu düşüncemdeki en büyük sebeplerden bir tanesi ise arkadaşlar buradaki yatay seyrin bu kadar oluşuma rağmen dolar TL kurunda maalesef ki 13 lira altına çekilememiş olması. Yani bu kadar yapılan e, dolar kuruna müdahale, bakın devamlı dolar TL kuruna müdahaleler geliyor. Bu müdahaleler sonucunda şu an 12.70'in altında bir dolar TL kuru izlememiz daha dolar TL kurunda tekrardan bizler aşağı yönlü bir beklenti içerisine girebilelim. Buradaki 12.70 altında dolar TL kurunda bir çekme, bir kapanış hareketi görmediğimiz sürece biz bu dolar TL kurunda maalesef ki aşağı yönlü hareketleri beklentilerimiz dahiline alamıyoruz bile arkadaşlar. Yani teknik grafik üzerinde baktığımız zaman şuradaki oluşum, sizlerle birlikte zaten buradaki oluşumu takip ediyoruz. Buradaki oluşum da grafiğin zaten fiyatını bizlere veriyor. Yani piyasada hala da dolar TL kurunda reel piyasanın ölçüleri doğrultusunda bakın tam şuradaki oluşumu sizler de görün. Buradaki oluşumun yukarı yönlü hareketi 20 TL'ler civarının
hala da riskli bir bölge olarak dolar TL kurunda yatay bir seyir halinde devam ettiğini ve baskılandığını grafik üzerinde sizler de zaten burada göreceksiniz arkadaşlar. Bu grafik üzerinde bizlerin teknik analiz şeklinde sizlere yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi şeklinde algılanmamalı sevgili dostlarım. Çünkü herkesin olduğu gibi bizlerin de yanılma payımız oldukça yüksektir. Fakat temel verilere piyasadaki %50'lik TÜİ'nin açıkladığı, TÜİ'ye göre %50'lik enflasyon ve bu enflasyon doğrultusunda gene de dolar TL kurunun fiyatı 20 TL'ler civarında maalesef ki şu an için piyasalarda fiyatlandığını, yani piyasanın 20 TL'lik bir dolar kurunu fiyatladığını bizler bu marketlerdeki fiyatlar olsun, pazar yerlerindeki fiyatlar olsun maalesef ki bunları görüyoruz. Umalım ki TÜİ'nin vermiş olduğu fiyatlar doğrultusunda, fiyatları doğrultusunda piyasanın bunları fiyatlamış olması. ENA'nın yapmış olduğu ölçümler de var biliyorsunuz. ENA'nın yapmış olduğu ölçümlere göre ise %100, %10 civarında bir enflasyon fiyatlaması piyasada maalesef ki ENAK tarafından açıklanıyor. Bu ENA'da zaten takip ediyoruz. Eğer ki verileri doğrultusunda piyasa gerçekten %100, %110'luk bir fiyat marjını fiyatlıyorsa da arkadaşlar bu sefer de piyasa çoktan dolar TL kurunda 27 TL civarındaki fiyatını yapmış durumda. Maalesef ki bu da bir gerçek arkadaşlar. Bu da bir realite. Bu realiteden de doğru değil diye düşünmekteyim. Dolar kurunda 8 liralar beklentisi. Evet, 8 liralar beklentisi dolar kurunda olabilir mi? Bununla ilgili de çok sorunuz geliyor. Çok arkadaşımız dolar TL kurunda 8 TL civarına doğru bu fiyatlar çekilebilir mi şeklinde açıklamalar var. Evet, dünya genelinde sizler enflasyonist baskının 2022 yılı içerisinde %2'lik, %3'lük seviyelere tekrar düşeceğini, ABD Fed'in, Merkez Bankası'nın faiz arttırımlarından vazgeçeceğini düşünüyorsanız ve bizde de üretime olan desteğin bu yıl itibariyle 2022 yılı itibariyle daha da fazla artacağı, ihracatımızın daha da fazla artacağını düşünüyorsanız bunlar dolar TL kurunu 12.70 seviyesinin aşağı yönlü kırıp 8.56 seviyesine doğru gitmesine sebebiyet verecek en büyüklerden biri. Tabii bunun dışında çiftçilerimizi unutmamak lazım. Büyük bir tarım ülkesi olan Türkiye'mizin domatesi biliyorsunuz arkadaşlar artık 15 liradan pazarlardan alır olduk. Marketlerdeki fiyatlar 20 liralar civarında. Bizler ülkemizde domatesi 2 liradan 3 liradan, yani enflasyonun en yüksek olduğu, geçmişteki enflasyonun en yüksek olduğu dönemlerde bile bu kadar pahalı fiyatlardan yemiş bir ülke değiliz. Yani burada bir gerçek var, burada bir realite var. Burada çiftçinin tarlalarını artık zararlardan dolayı ekmediği gerçeği var arkadaşlar. O yüzden de yaz aylarında dua edelim ki çiftçilerimiz tekrardan üretime dönsün ve tarlalarını ekmeye başlasınlar. Eğer ki çiftçilerimiz çiftçilerimizi tekrardan barıştıramaz, bizler yazın bile meyve ve sebzeyi ucuz yemeyi unutur hale maalesef ki geleceğiz gibi gözükmekte. 2023'te diyor. Evet. Botan arkadaşımız 2023'te gözlerindeki çarpılma görmeden ölmek istemiyorum demiş. Botan Medyasa. Medsa değil mi? Medisa. Evet, Botan Medisa. Evet, 2023. 2023 şu an için bizler için uzak maalesef ki. 2022'yi görmekte fayda var. 18 liralardan, 17 liralardan, 16 liralardan dolar kurunda terste olan
arkadaşlarımız mevcut. Şimdi bu arkadaşlarımız da ne zaman bu ters seviyelerden kurtulabilirler? Arkadaşlar bakın 16'lar benim kendi tahminime göre yakın bir zamanda gelecektir diye düşünmekteyim. Özellikle de orta bazlı yatırım yapan arkadaşlarımız için dolar TL kurunda 12.70 16.25 şurası bir bant aralığı olarak hala da çalışmakta. O yüzden 16 liralardan terste olan arkadaşlarımız yakın zamanda benim düşünceme göre tersten kurtulacaklardır diye düşünmekteyim. Ayrıca şirketlerimize tanınan biliyorsunuz kur korumalı mevduat hesabına geçmeleri karşılığında Sayın Hazine Bakanımızın beklentisi bir 10 milyar dolarlık şirketlerimizin de döviz bozup kur korumalı mevduat hesaplarına geçmesi yönündeki beklentiler mevcut. Bu beklentilerimize şirketlerimiz biliyorsunuz kurumlar vergisi istisnasından faydalanabilmek, ayrıca kurlardaki ani şoklardan korunabilmek amaçlı 17 Şubat tarihine kadar bu kur korumalı mevduat hesabına geçebilirler. Ayrıca zaman zaman dolar kuruna dışarıdan satışlar geliyor. Büyük bir ihtimalle şirketlerimiz döviz bozup kur korumalı mevduat tarafına yavaş yavaş geçiyorlar diye düşünmekteyim. Fakat şöyle bir durum var sevgili dostlarım. Dövizler, dolarlar ne kadar da bozulsa buradaki yatay seyir maalesef ki 12.70 hatta 13 liralar altına bile çekilemiyor. Her geri çekilme piyasalarda bir alım öngörüsü, döngüsü olarak algılandığı için devamlı bir alımla karşılaşan piyasa mevcut. Yani dolarizasyon henüz bozulmuş değil. Vatandaşın dolara ve altına olan ilgisi henüz maalesef ki bitmiş değil. Buradaki ilginin ve alakanın bitirilebilmesi için dolarla uğraşmaktan çok işin enflasyon tarafıyla uğraşılmasında daha büyük fayda var gibi gözükmekte. Fakat bizler geçmişe dayalı maalesef ki ekonomimizle ilgili çok büyük yanlışlar yaptık gibime geliyor. Bunlar tabii benim sadece kendi kişisel görüşlerimdir. Bizler yap, işlet, devret şeklinde yatırımlar yapacağımıza yap, işlet, zararını biz karşılarız. Yani hazineden karşılarız şeklinde yatırımlar yaptık ve bu yatırımları yaparken de maalesef ki döviz bazlı vatandaştan daha çok maalesef ki hükümet kanadı döviz bazlı yatırımlara e, bu türden yatırım yapan kişileri daha döndürmüş oldu. Bunların sonuçlarında zararı gene geçmedi yola ödediğimiz paralarla biz gördük arkadaşlar. Maalesef ki bunun zararlarını vatandaş olarak biz gördük ve 20-22 yıllık uzun süreli anlaşmalar olduğuna göre de bunların zararını bizler ve bizlerin çocukları da ilerleyen günlerde maalesef ki görecek gibi durmakta. İnşallah bu tür hareketlerden, bu tür politikalardan bir an önce vazgeçeriz ve ülkemiz artık üretime dayalı, üreticiyi destekleyici bir politika içerisine girer ve gerçek anlamda gerçekleri, verileri saklayarak değil de vatandaşlarıyla doğruları paylaşıp bunun yönünde vatandaşlarla iç içe kararlar alma. Acı reçete ise hep beraber bu acı reçeteyi hep birlikte alalım. Ama doğruları bu acı reçeteleri alalım ki hepimiz zaman içerisinde bari bizim göremediğimiz, bizim yaşayamadığımız yani bizim görüp bizim yaşayamadığımız dediğim emeklilerimizden bahsediyorum sevgili dostlarım. Biliyorsunuz Avrupalı emekliler bir ülkeden bir ülkeye çok rahat bir şekilde aldıkları maaşlarıyla rahat bir şekilde geziyorlar. Bizim emeklimiz maalesef ki bir ilden bir ile zar zor gidiyor yani elindeki para artık öyle bir kuş haline gelmiş durumda ki artık kendine yetecek kadar
parayı bile zor denkleştiriyor. Bu enflasyonist baskılar, en düşük emekli maaşının 2.500 lira olduğu bir yerde empati kuracak olursak, hele ki bu emeklinin 30 yıl, 25 yıl çalışıp devlete hizmet etmiş bu emeklinin evinin de kira olduğunu düşünürsek 2.500 lirayla 3.500 lirayla nasıl geçinebileceğini bir empati yapıp artık hükümet tarafının da iyice bir düşünmesi şart sevgili dostlarım. Özellikle ülke ekonomisinin gelir dağılımında adaletli bir şekilde dağıtım yapılmalı. Bunu geçmişteki videolarımda sık sık değinmiştim. Eğer ki bizler gerçek enflasyonu işçilerimize yansıtamazsak, işverenlerimiz bu ücretleri vermekten kaçınır ise de ileride bunun dönüp dolaşıp tekrardan işverenleri bir durgunluk piyasası şeklinde vurabileceği yönünde uyarılarım vardı. Maalesef ki geldiğimiz sonuç hiç istemesek de bu düzeylere ulaşmış durumda. Şimdi bu düzeylerden nasıl çıkabiliriz? Enflasyonist baskıyı nasıl yenebiliriz? Dolar kurundan çok ilk etapta bunların üzerinde durmamız şart. Parası olan için, elinde doları olan, altını olanlar için doların veya altının düşük olması, düşük seviyelerde olması sizin dolarınızın, altınızın değerini düşürmez arkadaşlar. Bundan hiçbir şekilde kuşkunuz olmasın. Belki de elinizdeki dolarınızla ve altınızla alabileceğiniz ve yapabileceğiniz işler daha da kaliteli bir hal, daha da alım gücü yüksek bir hal alma durumu olabilir. Özellikle şu enflasyon denen beladan bir kurtulabilir isek, şimdi olayı şöyle düşünün. 1.000 dolara aldığınız ev şu an maalesef ki 50.000 dolar civarına çıkmış durumda. Yani sizin elinizdeki TL bazlı dolarınızda artış olsa da dolar bazlı ürünlere gelen zamlar şimdi sizin alım gücünüzü çok fazla miktarda düşürmüş durumda. Elinizdeki 1.000 dolarınızla atıyorum bir ev alabiliyor idiniz. Fakat şu an elinizde bulunan 1.000 dolarınızla maalesef ki doların TL karşısında yüksek olmasına karşın enflasyonist baskının daha fazla hissedilmesinden kaynaklı maalesef ki elinizdeki doların değeri de zannettiğiniz gibi o kadar çok artmış olmuyor. Düşük enflasyon üzerinde enflasyonun özellikle düşürülmesi dolar kuru fiyatlarının bir miktar enflasyon üzerinde tutulması sizler açısından da ihracatçı açısından da uygun olacaktır. Çünkü ihracatçının da rekabet gücünü arttıracak en büyük nedenlerden biri dolar kurunun yüksek fiyatlarda tutulması. Bunu şöyle anlatabiliriz. Bir iPhone ürününü düşünün. Bu ürünün 2.000 lira olduğunu düşünün. Yerli marka bir telefonun da 1.500 TL olduğunu düşünün. Yani aradaki farkın düşük miktarlarda, az miktarlarda olduğunu düşünün. Şimdi çoğu kişi iPhone'u mu almayı tercih eder yoksa yerli markayı mı almayı tercih eder? Yani çoğunuzun cevabı iPhone olacaktır büyük bir ihtimalle. Bu iPhone olacağından dolayı da yerlerin rekabet gücü maalesef ki azalmış duruma düşecek. Evet, dolardaki realite maalesef ki bu sevgili dostlarım. Dolarda artık bu realite gerçektir. Bunun da kalıcı olduğunu artık bütün dünya merkez bankaları enflasyonda özellikle kalıcılığı kabullenmiş durumda. Bizler dolar TL kurunda kısada 13.50 bizim için önemli bir seviye. 13.50, 13.58 ve 13.71 seviyeleri takibimizde kalacak. Orta vadede 12.70 üzerinde kalındıkça 16.25 seviyeleri dolar TL kurunda ilk etapta gelecek olan bölgeler. Ayrıca İngiltere Merkez Bankası faiz artışına başladı. 0.25 bas puanında faiz artışı yaptı. O da faizlerini 0.50 düzeylerine çıkarmış durumda. Zaten kurlardaki yükseliş büyük bir ihtimal sterlin tarafında başlayacaktır. Daha sonra Euro ve Dolar TL'deki baskılamadan dolayı
dolar TL kurlara arkadan eşlik edecektir. İlk ataklar sterlin ve euro'da olduktan sonra dediğim gibi arkadan artık dolar TL kuru da bunlara eşlik edip ilk etapta 16.25 seviyeleri ve 17 ve ilk gördüğü zirveleri 18'li seviyeler dolar TL kurunda tekrar görülecektir diye yatırım tavsiyesi olmadan ne acizane düşüncem bu şekildedir arkadaşlar. Altın tarafına geldiğimiz zaman altın tarafında ve gümüş tarafında büyük oyunlar hala devam ediyor. Altın ve gümüşün yükselmesinden özellikle FED kanadı rahatsız olmakta. O yüzden FED kanadı altın ve gümüş tarafında sürekli manipülasyona devam ediyor. Bugün gümüşün tarafına baktığımız zaman gümüşün ons tarafında bir silkeleme hareketi zaten yapıldı. Bu silkeleme hareketinden sonra tekrardan gümüşün ons tarafında yukarı yönlü ataklar gördük. Gümüşün ons tarafında bakın şuradaki oluşumu sizler sevgili dostlarım. Bakın net bir şekilde şuradaki formasyon benziyor. Evet, buradaki formasyon bir bayrağa benziyor arkadaşlar. Evet, buradaki bayrak ilerleyen günlerde bu üçgen içerisindeki hareketini bitirip burada yukarı yönlü hareket yaptığı zaman ilk etapta gümüşün ons tarafında engellenemeyecek aşırı alımlar yaşayacak bir gümüş ons sizlerle birlikte takip edeceğiz. Ve buradan 45 dolarlar seviyesine doğru giden bir gümüş onsla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. ABD ve FED her ne kadar da manipüle etmeye çalışsa da 21 dolar seviyesinin altına gümüşün onsu çekilemiyor. Yukarıdaki hareketler bir müddet daha 21-23 aralığında gerçekleşebilir. Fakat bugünkü yaptıkları silkelemeyle tekrardan gümüşün ons tarafında 22 dolarlar seviyesi üzerine doğru bir atılım zaten gerçekleşti. Bu da artık bize gümüşün ons tarafında son diplerin görülebileceği teknik olarak bunun sinyallerini oluşturdu. İlerleyen haftalarda veya aylar içerisinde diyelim gümüş burada artık son sıkışma dönemlerini de tamamlayıp 45 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir sevgili dostlarım. Evet, altın tarafı ons. Altın ons tarafına hemen bakalım. Altın onsta da sıkışma devam ediyor. Buradaki sıkışma da fazla bir vaktin kalmadığını altın tarafında özellikle 1808 dolarlar kısa vadede iyi seviyeler. 1808 dolarlar üzerinde artık ons tarafında kapanışlar olması demek. Tekrardan 1808-1854 bant aralığını altının onsunda da bize açacak gibi durmakta. Altının onsunu takip eden arkadaşlarımız ilerleyen dönemlerde de altının onsunda bu manipülatif hareketlerin ve enflasyonun daha da kalıcı olması ve beklenenin üzerinde daha da artışlara yol açmasıyla birlikte 1870, 1925 ve 2060 dolarlar seviyesine doğru altının onsunda da yukarı yönlü hareket beklentilerim devam edecektir arkadaşlar. Gram tarafına geldiğimiz zaman hemen gram tarafına bakalım sizle birlikte. Evet, gram tarafına baktığımız zaman gramda özellikle dolar bazlı ve ons bazlı olarak yukarı yönlü hareketler sizlerle birlikte izleyeceğiz arkadaşlar. Burada da TL bacaklı, dolar bacaklı özellikle gram tarafında yükselişler gördüğümüz için gram altının grafiği aynı dolar grafiği gibi görüyorsunuz. Aynı dolar grafiğinin birebir aynısı arkadaşlar. Gram altında da ilerleyen günlerde 811 TL önemli olacak bir direnç. Bu 811 direnci üzerine 818 direnci üzerine gram altında da yukarı yönlü hareketler görüleceği ve ilk etapta gram altının 950 TL'ler civarına doğru yukarı yönlü hareketlerini devam ettireceği düşüncem hala da realitesini korumakta. Aşağıda 740. Evet bakın 740 TL. Burası benim için önemli bir seviye. Yani bu seviyeler altına veya bu seviyelere yaklaştıkça buradan zaten alımların geldiğini hep birlikte sizlerle birlikte izliyoruz.
Yukarıda 818-740 band aralığı içerisinde bu sıkışma belli bir süre daha devam edecektir. Fakat gibi parası rezerv olan bir ülkenin faiz arttırımlarına enflasyonist baskıdan artık rezerv parası olanların bile iyiden iyiye korktuğu anlamını taşıyacağından dolayı ben ons altın ve ons gümüş tarafında da artık yükselişlerin yakın zamanda başlayabileceğiyle ilgili düşüncem devam ediyor. Gram altın tarafında da 960-1250 civarlarına doğru yukarı yönlü tekrardan zirveleri test edileceği düşüncem maalesef ki hala da geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Gram gümüş tarafında hemen gram gümüşteki değerlere de bakalım sizlerle birlikte. Gram gümüş takip eden arkadaşlarımız var. Onlar için de kritik rakamlarımız var. 9.52 gram gümüşte önemli bir bölge. 9.52 gram gümüş takip eden arkadaşlar için önemli bir destek. Ayrıca bu destek gram gümüşün hala da yukarı potansiyelinin çok yüksek olduğu bir bölge. Bu potansiyeli en kısa zamanda 10.62 seviyesine doğru gram gümüşün yukarı yönlü taşıyacağı beklentisi bende devam etmekte ve burada bizler sizlerle birlikte 11.85 seviyelerindeki gram gümüşü tekrardan takipte kalacağız. İlerleyen aylar içerisinde ons tarafında yükselişler artık gram gümüş ve gram altın tarafına da dolar TL bazlı belki de hareketler belli bir süre yavaş gelişecek. Fakat ons bazlı olarak gram altın ve gram gümüş tarafı tekrardan yukarı yönlü yükselişler, sert yükselişler görecektir diye ben düşünmekteyim. Yakın zamanlar dediğim takribi 2-3 ay gibi bir zaman zarfı içerisinde tekrardan gram gümüş ve gram altın tarafında da zirve noktaların tekrardan görülebileceği yönündeki düşüncelerim maalesef ki hala da geçerliliğini korumakta sevgili dostlarım. Özellikle de haftalıkta verdiğim bu destek bölgelerinin altında kapanışlar, haftalık kapanışlar ve aylık kapanışlar görmediğimiz sürece devam etmesi yönünde beklentilerim hala da devam ediyor. Evet sevgili dostlarım, altını, gümüşü, gram altını, ons altını, ons gümüşü burada sizlerle birlikte değerlendirdik. Videolarımız hoşunuza gidiyorsa kanalımıza bir beğeni atmayı unutmamanızı ve kanalımıza abone olmamış arkadaşları da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Ayrıca katıl butonundan da katkılarınızı sunarsanız bizi çok memnun edersiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.